Abi bir sıkıntı var. Gelmen gerekecek. Aracımı alacaklar. Neredesiniz? Şimdi arka yoldayız. Tamam. Ne yap yap et bağlatma geliyorum. Bir tane tek orijinal olan camı var. Onu da kırmak zorundayız. Yukarı Tokyo Garaj'dan herkese merhaba. Geldik çok meşakkatli bir bölüme. Bayağı uzun zamandır beklediğimiz. Efendim camları takıyoruz. Takıyoruz ama bir de bize sorun. Evet, en son böyleydi durum. Birkan geldi. Güya 5 dakikada bunu yükleyeceğiz ve götüreceğiz. Güya. Fakat ben unuttum bunun takozda makozda vesaire böyle olduğunu. Buranın böyle olduğunu. O 5 dakikada çıkmak şu anda yeni bir boyut kazandı bize. Neyse indirip götüreceğiz, yapacak bir şey yok. Evet, güvenlikleri de kaldırdık. Bak hele bak, karton koymuş. Kıyamıyor. Ne çizilecek diye mi? Hep ellerimle boyadım ya da yaptım biliyorsun. Oo, Şahin style oldu bak. Arkası büyük lastik. Sivrisinek. Sivrisinek. Hayır, en kötüsü de bu yağmurda çıkarmak. Cam yok, bir şey yok abi. Buna da kıyamamış. Yani diferansiyeli tek kelimede söyle baba. Diferansiyel. Bu müzik koy inek. Tabii efendim. Clio'yu da çektik. Şimdi böyle güzel bir bantlayalım. Brandalayalım, sarıp sarmalayalım. Kanadı söktük. Kanadı Kapatabilmek için. Şimdi olur herhalde. Evet. Şimdi oldu. Kanatmış yani. Evet, Ümraniye Botta Glass'a yola çıkıyoruz. Evet, şimdi çekiciyi bekliyoruz. Burası Başkent Otocam'ın İstanbul Ümraniye'deki ana merkezi. Burada montaj işleri yapılıyor. Camlarımız da geldi içeride. Aracı indireceğiz. Sonra istişare yapacağız tabii. Evet, bu ön camımız. Arka camımız. Nerede? İşte burada. Sonra sırada neler var? Yan camlar. Bir de araya girmiş arka kelebek camlar var. Sıkıştırılmış. Ankara'dan buraya bu şekilde geldi. Komple takım. Oh, bantlarımız kopmuş. Yolda. Birkan kapattı yolu. Düz gel. Tam kır. Camlar geldi. Camları takacağız. Lakin bir eksiğimiz var. Onun da ne olduğunu çok iyi biliyorum. Daha önceki bölümlerde izleyebilirsiniz. GTR'ın camlarını nasıl döktürdüğümüzün videosu var. Hatta açıklama kısmında o videonun linkini de bıraktım. Direkt basıp gidebilirsiniz. Ama ben daha doğrusu kapıları sipariş ettiğimde kapılar gelmişti. Fakat yani eski bölümleri kaçıranlar için söylüyorum. Kapının iç döşemesini bir açtık. Kapının içi yok. Yani krikosu yok. Yenmiş mi? Rayları evet yolda gidivermiş. Her neyse cam krikolarımız yok. Raylarımız yok. Elektrik sistemi, kablolarımız yok. Hiçbir şeyimiz yok kapı içinde yani. Kapı içi tesisatımız bile yok neredeyse yani. Capici, Japonca gibi. Kapı içi, evet. O daha çok biraz şey oldu böyle İspanyol işi. Capici. Vurgulamaya bağlı. Capici dersen Japon. Kapı içi. Capici dersen İtalyan. İtalyan, evet, kapı içi. Bozuyorsun ya vallahi adamın bütün şeyini bozuyorsun ya. Dedim ki yarış arabasının S14'ün kapılarını sökeyim, götüreyim, her şekilde hallederiz. Çok benziyor. Fotoğraflara da baktım. Hallederiz. Evet, bugün yine Başkent Otocam'ın İstanbul mağazasındayız. Geçen gün Skyline'i çekip buraya kadar getirdik. Şimdi bugün en heyecanlı günlerden bir tanesindeyiz. Çünkü camların montajı yapılacak. Biraz önce geldim. Sevgili Güneş de Ankara'dan atladı. Sırf bu iş için buraya geldi. Bir istişare yaptık. Ya
şok vaziyetteyim. Biraz sonra yapılacak işlem benim içimi öyle bir burkuyor ki şu anda. Ama zannedersem mecburum. İstemeye istemeye Skyline'ın bir tane tek orijinal olan camı var. Onu da kırmak zorundayız. Neden? Hadi geçelim. Valla demin dedim ki biz dedik arabaya getirdik. Güneş atladı geldi Ankara'dan buraya. İyi demişsin. Hatta senin az önce verdiğin şeyde söyledim. İstemeye istemeye bir Skyline'ın camını kırmak zorunlu olduğumuzu. Evet, o camı kıracağız. Bu keyifli bir şey değil bu arada. Ama anlatmanı da isteyeceğim. Abi hoş geldin Ankara'dan buraya kadar. Hoş bu iş bulduk. için. Sizler de hoş geldiniz. Ben arabayı getirdim. Son kondisyonumuz bu. Bugün de camların montajını yapacağız. 2 tane de kapı getirdim sana. Tamamdır. Kapılar- Kapının iç eksikleri için getirdin sanırım. Evet, kapılar bu arabanın kapısı değil. Ama çok yakın bir kapı. Tamamdır. Custom bir iş yapacağımız için muhtemelen ondan faydalanırız diye düşündüm abi. Ama göreceğiz. Şimdi abi, Hangisinden başlayalım ustamız? Ön cam mı, kapılar mı, arka cam mı? şimdi Hangisi? en kolay işimiz bildiğim kadarıyla yapıştırılacak camlar. Evet. Arka cam en basit, en sorunsuzumuz galiba. Ön cam da arka cam da ikisi de sorunsuz. Fakat ön camla ilgili ben geçen gün arabayı getirdiğimde Mustafa Bey bana şunu sordu. Tavan döşemen nerede diye. Dedim ki daha almadım ve çok büyük bir rahatlıkla söyledim. Evet. Tavan döşemesi olmadan ön cam biraz sıkıntı. Evet, tavan döşemesi olmadan arkadaşlar ön camı takamıyoruz. Bu bana çok garip geldi. Çünkü abi ben bugüne kadar topladığım araçlar bir tanesi Clio. Arka bagajı açtığım zaman istediğim tavan döşemesini koyuyorum. AE86 istediğim tavan döşemesini sonradan koyabildim. Sıkıntı yaşamadım. S13'üm vardı, arka bagaj kapağı açılıyor. Ama bu arabada arka camı yapıştırdıktan sonra tavan döşemesini sokabileceğim bir yer yok. Ve ben bunu hiç düşünmedim. Sedan arabalarda böyle, o yüzden mecburen ya ön cam ya arka cam tavan döşemesi yapılacağı zaman döşeme işleminde her zaman için sökülmesi gerekir. Bu da onlardan bir tanesi. Biz de burada ön cam mı arka cam mı dersek bir tercih yapmamız lazım. Ön camı böyle sonraya bırakmak daha hayırlı olacak. Abi bu zamana kadar bir kişi de bana bunu söylemedi. Hiç de benim aklıma gelmedi çünkü böyle bir Normalde şey. kapıdan girer. Ama tabii biraz zorlanır. Deforme olacağı için döşemenin ön camdan koyması daha iyi. Bir tane döşemeci dedi ki, abi dedi senin kapı boyu çok büyük dedi. Biz dedi döşemeyi oradan sokabiliriz koltuk olmadığı sürece. O yüzden ön camı da tamamladık ki iş ilerlesin. Torpidoyu da ön cama göre çalışacağız. Biraz zorlanacağız, yalan yok. Bayağı bir zorlanacağız. Hatta torpidoyu yapan usta bayağı bir laf edecek diye düşünüyorum ileride. Evet. Ama ilerlesin artık ya. Çünkü ne oluyor biliyor musun? Her beklediğimiz iş Skyline'ın uzamasına sebep oluyor. İlerleyelim abi. İlerleyelim. İlk defa yapıyoruz bu arabayı. İlerleyelim. Ha, ilerle abi orta kapıya. Aynen. İlerleyelim. Yani seni tereddütlü gördüm ama bu videoda. Yani bir şey mi var? Onu anlamadım. Çünkü oldurmak istiyorum. Zamanım yok. Yani normalde yani gideceğim edeceğim diye onun stresine girmiş vaziyetteyim. İş bitsin istiyorum. O anda çözüm düşünüyorum. Olmazsa ne olur düşünüyorum. Bu da düşünmek de istemiyorum. Oldurmaya inat ediyorum. Şimdi bir laf vardır hani. Deveyi diken. Öyle bir şey mi? Şimdi benim 2 tane orijinal Skyline camım vardı. Biri sağ, biri sol. İstersen sağ tarafa geçelim, üstünde koyarak ne demek istediğimizi anlatalım. Olur abi. Arabanın yanında. Şimdi daha önceki bölümleri izleyenler biliyorlar. Bana 2 tane cam geldi fakat bir tanesi kırıldı. Bende kırıldı. Bu camların enkapsülü bize lazım. Şimdi ötekini... Evet. Enkapsülü ve aracın orijinal takibi açısından bu enkapsülü kullanmamız lazım. Biz bununla üretim yapmıyoruz. Evet. Dolayısıyla bu camı kırıp bu dışındaki lastik ve parça kısmı dediğimiz enkapsül kısmını boşa çıkartmamız, içini temizleyerek bu camı o enkapsülün içine oturtmamız lazım. Yapacağımız işlem bu. Peki yani fabrikadan bu şekilde değil böyle mi geliyor o zaman? Fabrikadan o şekilde üretiliyor orijinalinde. Bu presli bir sistem. Presli bir sistem, evet. Cam üretildikten sonra üstüne presle yapışan bir sistem. Peki biz bunu ısıtıp çıkaramıyor muyuz? Çıkartamayız. Dağılır. Şeyi ancak emtia temizlediğimiz var. Onu gösterebilir miyiz? Temizlenmişini getirelim. Temizlenmişini Ver görelim ben abi. Ben aldım. Şimdi öteki kırık olduğu için içinden teker teker ben burada değildim. Ustalar sağ olsun bütün cam parçalarını temizlediler içinden. Senin şase numaralı sana özel camına bu enkapsül yapmamız için mecbur kırmamız lazım. Çünkü cam şöyle duruyor kasada. Bir tane orijinal Nissan camım var. İşte onu mecbur kıracağız onu kullanmak için. Bunu tendemenli kestiğimiz zaman onu şuraları deforme olacağı için kırıp temizlemek daha güzel. Yani deforme olmuyor o zaman. Ya bana şey gibi geliyor. Sanki ısıtsak çeksek bu çıkacakmış Yok, gibi çıkmaz. geliyor. Çıkmaz çünkü şuralardan dolayı burayı bozarız bu sefer. Formunu bozarız. Ya otomatik deforme olur yani. Bu öbür tarafın. Camın içine koyalım mı usta bir? Koyalım.
Şimdi bizim tabii cam üretme imkanımız olduğu için dünyanın en büyük problemi değil bizim için. Değil. Ama bizim bu cama ulaşma şansımız olmasa yani çok acıklı bir durum o camı kırmak. Biz peki ne yapacağız? Yapıştıracak mıyız bunu? Tabii. Presli yapamayacağımız için. Tabii. Bunu zaten silikonla yapıştıracağımız için kauçuk malzeme sıkıntı yaratmaz yani. Aracın üstüne de koyalım isterseniz. Tam nasıl ne demek istediğiniz ortaya çıkar. Bu şekilde oturacak. Anladım. Vay be. Tabii şu çıta da en son içine girecek. Anladım. Ondan sonra. Anladım. Tamam. Nereden başlayalım? Abi Arka camdan başlayalım usta istersen. arka camdan başlayalım. Israrla ikna olamıyorum. Sanki çeksem çıkacakmış gibi geliyor böyle. Hondalarda çıkıyor mesela. Honda'larda çıkıyor mu? 98 Honda'ların mesela bunlar da bir kapsül. Ya bunu böyle yapsam buna boz fitili keserim, zarar vermiş olurum. Hayret bir şey ya. Bunlar abi yan direkler. Yaptırdığın gibi sanki bunu. Bunları yaptırdıklarım, karbon fiber kaplattıklarım. Şurası bu. Değil mi? Çok güzel oldular hakikaten. Ters olabilirler. Evet şöyle. Evet. Şöyle oturacak. Camdan sonra bu tabii değil mi? Tabii. Bunları aynayla yapan kişi yaptı. Aynayla birlikte aynı kişi yaptı. Benim abi güzel yani benlik bir şey yok, sıkıntı yok. Gayet güzel. Temiz durdu evet. Lütfen hata yok şimdi. Hata bizde olmaz abi. Hata bizde olmaz. Şaka yapıyorum. Yok çok güzel olmuş böyle. Seni de beğenmen önemli. İlk yaptığın içeri giriyordu. O daha bir içime sinmişti ama bu dediğin gibi hata örten bir şey. Tamamdır. Montajımızı yapalım usta. Tamam. Baktığın zaman hiçbir şey yok gibi camda ama takınca ortaya çıkıyor. Cam konunca araba diyorsun. Evet. Öteki türlü şey. Yarım. Kalıyor böyle Her şey yarım kalıyor evet. Abi sen de yaptın be camları. Vallahi billahi ya şu serigrafisi falan filan o kadar orijinal oldu ki. Güle güle kullan. Abi şimdiden kullanmadan gülüyorum vallahi. Şimdi kullanmadan gülüyorum. Benim şu anda onaylı bir camım var. Tabii Tip onaylı bir camım var. Tabii belgesiyle tabii. Evet. Tabii. Garajdan kiraladığım araba da o kadar hayatımı kurtardı ki. Şimdi bu kapı o arabaya oluyor mu? Hayır. Yani yerine bağlanma şekli Yok. olmuyor değil mi? Yok abi. Olmaz. Ne şu şeyleri tutar. Evet. Bunlar aynı yılın otomobilleri. Tamam. Hemen. Aralarında bir sene fark ediyor. O dönem çok fazla ortak parça kullanıldı. Tamam. Kapı camı aynı mıdır? Değildir. Ama bağlantı yerleri çok yakındır. Bunu tamamen dağıtıp bakabiliriz abi. Bunu aldığımızda şöyle kesmişler abi. Tamam. Atmışlar. Motor dahil. Ben bu kapıyı aldığımda içi boş geldi. Bu da bak bu arabanın orijinali bu. Evet. Bak birebir kıyaslayalım. Bak deliklerinin sayısından tut da şeklin şemaline kadar her şey aşırı benziyor. O gidiyor geliyor abi arada. Bunun üzerinde motor yok tabi. Sadece gördüğüm fark şu, bizde ters. Evet. Yani Ama bunu yani bu konu sanki yani tek kapı değil de 4 kapıya benzediğini ben tahmin edebiliyorum. abi 4 kapı krikolarım duruyor böyleler 4 kapı krikolarım. Tekli. Bu senin söktüğün kapıların kirkolar oluyor. Bunlar bende var istiyorsan. Ya onlar olmaz. Zaten olmaz. Muhtemelen şu deliklerden bir tanesi de
Zaten onlara şeyi bakıyorum. karşılayacak, orayı karşılayacak. Onlara bakıyorum zaten. Ama şey olarak baktığın zaman camı ölçtüm. Cam 95 geliyor. Burada ne geliyor? 80 küsür geliyor. 80 küsür geldiği için de bunun mekanizmaları buna olmama şansı çok yüksek. Çünkü dar olduğu için. Sistemi camın şeyin ebatına göre yapmışlardır. Bu kapı alakasız bir kapı yani. Yok yok. Bu alakasız bir kapı. Bu araba ait olan bir kapı değil yani bu. Bundan sadece motor, bağlantı ayakları, yani şu kızaklar, iç kızaklar o kadar. Geri kalan her şeyimiz var. Çalışan mekanik aktarılacak yani sadece. Bir saniye. Bir tane şey var. Bunun iç direkleri nerede? Sabit direkleri? Yok, hiç yoktu. Sorun mu var? Nerede bir de? Abi sorun, iki sorun var. Bir tanesi evet Bu kapı bununla alakası yok. alakası yok, biliyoruz onu. Hiç alakası yok. Şimdi birkaç tane parçanın montajını deneyeceğim. Kafamdaki karışıklık şu yüzden, acaba diğer orijinal camın üzerinde duruyorlar mı parçalar? Çünkü bende tek taraf var. İkinci taraf çıkmadı. Fotoğraf açtım internetten şöyle. Çıt önünün de yönünü ben tutturamadım. Buldum bak. Ya bir Bu dakika. öbür tarafın o zaman. Yok. Allah Burası Allah. iç. O zaman dediğin gibi diğer camın o zaman bu. Evet. Hı, değil mi? Sen o tarafa sağ mı vermiştin, sol mu? Hatırlıyor musun onu? Tam doğru. Yok, doğru. Doğru. Yani şu anda sanki bu şekilde gibi. Başka ne var? Ona benzer. Şuna bakalım. Şu fotoğrafa bakalım. Bu dış bombede bu parçalar. Bu da doğru gibi ha. Doğru. Bunu doğru yaptık. Peki. Buradan bakalım. Şu açıdan bakalım. Burada nelerimiz var? Şöyle bir parçamız var. Peki. Ona bakalım. Deliğe girmiyor ama bu. Onların içine sekman olması lazım. Bak bunun içinden düz geçiyor. Metal, Demek ki metal bu değmeyecek. taraf. Evet, metal değmeyecek çünkü. Bura böyle o zaman. Yok. Ama şey havada kalması lazım. Sendeki nasıl? Bendeki de düz. Sendeki de vidalı. Ha tamam, o anahtar yeri o zaman. Evet, anahtar yeri orası. O kadar büyük olabilir mi ya? Anahtar tutma yeri ise olur abi. Bu da tamam. Beyaz bundan var bir tane. Bunlar da şey parçaları. Bu var. Ne kaldı? Kızak bağlantıları. Onlar da şunlar herhalde. Arkadaş, biz bu kapıları çıkma aldık. Bu kapıda yükseklikle alakalı bir şey var mı? Sadece Yok, uzatma mı? hayır. Uzatma da yok. Sadece iç sacı yoktu. Bunu adama böyle kesmiş, motoruyla beraber çöpe atmış. Biz bunu bilmiyorduk. Dışarıdan geldi Yani bu. orijinali almışlar, her şey üzerinde diye almışlar. Sürpriz kapı boş gelmiş. Üzerinde şey vardı, döşeme vardı, bilmedik. Camı da alttan 2 tane ayakla sabitlemişler. Yarış arabasında falanmış muhtemelen bu. Kriko motorlarına baktım. Krikolarına baktım fotoğraftan. Fotoğraftan aynı görünüyorlar. Kaportacısı var mı abi bu arabanın? Var. Niye sordun? Ha, kaportalık da iş var çünkü burada. Nerede Yani ben kullanacaksın? Kapı tamam ortadaki ben nerede kullanacaksın? şöyle ben yerlerini göstereceğim. Bazı yerlere o kaynakla bunları alıp oraya ekleyecek. He, kapı ortası Tabii. kendi şey kaynağıyla. Tabii. Burayı da bu kapı böyle geldi değil mi? Dolu bu şekilde. Yoksa siz mi yaptınız? Biz bunu? yaptık. Siz yaptınız. Malzemeleri koyabilmek için. Evet. Hiçbir şey yoktu. Yapılabilir. Burada yapılacak tek şey kirkonun Yapılacak yerini ayarlamak. çok yapılacak bir şey de yok bu kapıda zaten. Yani bir şey yok. Sadece kilikonun yerlere uyarlanacak. Aynen. Düğmenin şeyleri falan hepsi hazır zaten ya. Sadece bir tane ayak soldaki onu kesin kullanacağız direği. Bir de şu ortadakine kullanacağız. Ondan Şu sonra direği değil mi? evet. Cam orada sabit bir şekilde çalışacak. Siz benden sadece camı mı oturtmamı istiyorsunuz? Yani bu kapalı çalışacak işte ya camlar. Öbürleri tamam. İyi, biz o zaman Tamam.
bırakıyoruz burada bugünlük. Bunun ötekine bakmaya gideceğiz biz ofise. Tamam. Biz de kendi aramızda bir istişare yaparız. Sen hiç bizi bekleme. Başlayabildiğin an başla, bize haber ver yeter. her türlü olur. Bizden bir onay bekleme, bu iş sende yani. Bunu koy. Pandisotunu koyduğun zaman bile bunun olayı tamamen değişir. Pandizotu buldum. Buldun mu? Buldum. Dubai'de buldum. Biraz önce arkadaşım yazdı. Al gel dedim. Abi baksana tamamen değişmiş yani. Tavanın akışı, makışı, kenarların doluluğu, kelebeklerle beraber Değişti. çok iyi olmuş. Kapıda patladık ya. Ne gibi? Ya abi olur. Son 4'ün rayları uyar diye düşündüm. Uyumaz değil, uydurabiliyoruz. Tamam. Fakat internete Kesmiş baktım. işi varsa Ha? versin bana. Alüminyum kaynak makinesi de var bende. Var mı biliyorsun. sende? Şimdi onu karar vermeye çalışıyoruz. Ya Tamam. şey yapacağız. Ya orijinal çıtalarını raylarını getirteceğim. Abi. Çok büyük paralar değil bu arada. Para değil de bulması sıkıntı. Buldum şeyde. Ha, bulduysa eBay'de tamam. buldum. eBay'de buldum. Bulduysa tamam, kapın orijinal zaten ya. Moralini bozma. Şöyle bir gül, Yoruldum, smile, yoruldum. smile. Şimdi ne olacak biliyor musun? İstemeye orijinal camı kıracağız. Niye? Çünkü bu pres baskı. Bu değil. Şu. Hı. Pres baskı. Tamam. Çerçevesini kullanabilmek için Alamıyorlar mı kırmadan? Ha? Alamıyorlar mı? alınamıyor. Alınamıyormuş. Yani bu bozuluyor. Kıracaksan da sen kır. Ben kıracağım. Neyse. Sen kır. Başkasına yar etmesin. Sen kendi kır. Kenardan vur. Aynen. Tamam abi. Bundan sonrası bizde. Nerede? Sağ ol. Sıkıntı yok. İyiyim. Siz nasılsınız? Sizi gördüğüme çok sevindim. Teşekkür ederim. İyi ne yapalım? Uğraşıyoruz projelerle. Ben takip ediyorum sizi. Kolay Eyvallah. gelsin. Kendinize iyi bakın. Bunu temizleme şeyini çekmeyeceğiz herhalde. Ha, yok bunu sana bırakıyorum abi. Tamam. Sen halledersin. Alo dersin gelirim ben. Ama bugün yoğunum işte. Şu işlerimi halledip. Yok ya bilmediğimiz çok şeydi abi. Dedik yani ilk başta alt üstü bir cam yapıştırılacaktı. Hiç de öyle çıkmadı yani. Bir ton sorun çıktı. Bir de özel iş olunca. Şimdi ben sana olanı anlatayım. Bu işi oldurur muyduk? Oldururduk. Uydururduk. Yani 2 tane kapı götürdüm. O parçaları oraya takar. Biz o camları çalıştırırdık. Fakat kamerayı kapattıktan sonra kendi içimizde bir istişare yaptık. Ya dedik yani her şey istediğimiz gibi olmayabiliyor hayatta. Ve ben de bölümleri mış gibi yapmayı sevmiyorum. Bir şey oluyorsa oluyordur. Abi olmuyorsa da olmuyordur ki çözümünü olalım. Dedik ki yani tamam biz 2 tane kapıyı heba ederiz. Bu camları da çalıştırırız ama çok uydurmasyon işi olacak. Ve benim de içime sinmeyecek. O sırada internetten girdim baktım. Aracın kapılarının iç rayları internette bulunuyor. Kullanılmış da olsa bulabiliyorum yurt dışında. Öyle çok atla devede paralar değil. Yani şeyin S14'ün kapılarını heba etmeme değmez. Onları da bulamayacağım daha sonra. Ne demez sipariş edeyim. Açık açık konuşayım. Biz bütün camları bitirdik ama yan camları işimiz ilerlesin diye sabit bağladık. Yani kriko sistemini bağlamadık. Bize de yakışmazdı. Zaten Güneş de dedi ki sen dedi doğru düzgün camların bunun parçalarını getir. Onların güzelce montajını yapalım. Tam orijinal olsun. Ona karar verdik. O yüzden camları bu şekilde bitireceğiz. Tamamlayacağız. Arabadaki işlerimize devam edeceğiz. Ne zamanki krikomuz ve cam rayları gelecek. Onları taktıktan sonra finish yapacağız. S14 ile uymayanın sebebini de söyleyeyim. R34'ün cam takozları S14'ünkinden daha büyük. Yani o rayların içine yani S14 yani çok karman çorman olacaktı. Benim de içime sinmedi. Hiç olmazsa tamamladık. Neyse ama görsel şölen yaşattın yani bize. O takıldığını görmüş olduk. Sonuçta yine cam gelecek ama Ya araba müthiş görünüyor. camı artık taktıktan sonra Bitmiştir abi. araba tamam artık ya. Artık tamam. Emeklerine sağlık. Ne Ayağınıza yapıyoruz? sağlık. Kendine dikkat et. Edeceğim. Elimden geleni yapacağım. Yollarda göreceğiz inşallah. Göreceğiz. Beraber bir Ankara İstanbul yaparız seninle. Vallahi inşallah olacak. Zaten İnşallah. rodajım var. İnşallah olacak orada. İnşallah ona eşlik ederim. Teşekkür ederim vallahi. Kendine dikkat et. Görüşürüz. Bu arada ben Prelude için geleceğim sana biliyorsun. Tabii ki de Babamın bekliyorum. arabası geliyor. Sorun yok. Onun için bir haberleşeceğiz. kez daha bir başkent odacamı ziyaret edeceğiz. Her zaman bekleriz. Sağ olasın. Kendine dikkat et. Arabayı bekliyordum. Aykut Başkent Oto'ya arabayı yüklemeye gitti. Yükledi de.
Ama gelirken jandarma çevirmiş aracı. Demişler ki aracın evraklarını, ruhsatlarını istiyoruz. Şasi numarası bilgilerine bakmak istiyoruz diye. Şimdi arabayı almaya gidiyorum. Ne yapalım? Skyline'da daha trafiğe çıkmadan ilk çevirmesine girmiş oldu. Onu almaya gidiyoruz. Yok çıkmaz, trafikte değil de. Günlük şehadet. Çıkmıyor. Ama ben size bilgileri vereyim, evrakları ulaştırayım. Zahmet bakalım. Tamam. Yazın ister. Yani fotoğraf mı vereyim, nasıl vereyim? Nereye yazış yapalım? Bu da bir ilk defa başıma gelen bir durum. Ama olması gereken neyse o şekilde olması lazım. Şasiye mi yazacaksınız? Şasiye de motor numarasını vereceğim. Çözdük. Şimdi artık garajımıza alabiliriz aracımızı. Bir de zarara yuttum böyle. Hepsi onu değil mi? Spoiler oldu. İçeride. Vay arkadaş ya. Nasıl yavaş? Azıcık böyle yap. Çıktım al ortaya. Hemen hemen. Yani 3 parça kaldı. Kaput, çamurluklar, tampon koyduğun zaman yani bir de koltuklar kaldı içinde. O kadar. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu arada eğer ki projelerin bir parçası olmak ve bu hatıralardan almak isterseniz dmtr46.com sayfama girerek bu ürünlerden alabilirsiniz. Ayrıca lütfen abone olmadıysanız abone olun. Bir dahaki bölümlerde görüşürüz. Hoşça kalın. Nice check.